Bu da dahil bütün genellemeler yanlıştır der Nietzsche. Gerçekten de öyle değil mi? Bazen işimize geldiği için, bazen de kolaydan bir yargıya varmak için genellemeler yapmıyor muyuz? Peki gittikçe ön yargılara dönüşen bu genellemelerin hayatımızda ne kadar tehlikeli söylemler yaratabileceğinin farkında mıyız? Önce bir örnekleyelim bakalım nasıl genellemeler yapıyoruz. Ya şu şehirden bir adam çıkmıyor ha. Kadınlara ehliyet vermeyeceksin abi. Abi futbol erkek işidir. Kim pizza sevmez ki ya? Herkes pizza sever abi. Biliyor musun Japonlar çok zeki insanlar ha. Bu genelleme örneklerinin bir sonu yok. Bu tür genellemeler artık ön yargı kategorisine girdi bile. Ama bizim derdimiz bundan daha öte bir şey. Yani nasıl söyleyeyim, sürekli kullandığımız ama farkında olamadığımız genellemelerden bahsediyorum. Şimdi bir tane örnek vereceğim ve şaşıracaksınız. Mesela hayvan sözcüğünü hiç düşündünüz mü? Hocam. Efendim Engin? Hocam hayvan sözcüğünün Ay bir de Engin bir saniye bir anlatayım, ondan sonra bir anlayacaksın. Allah Allah. Deconstruction, yani yapı sökümcülük olarak bilinen eleştirel düşüncenin fikir insanı Derrida hayvanlar sözcüğünü kullanmaktan sakınıyor. Çünkü ne zaman ki bir insan hayvanlar dese tüm türleri aynı kefeye koymuş oluyor. Hayvanlar kavramı içinde hatırı sayılır sayıda farklılık olduğu için ister istemez o canlıların tümünü kasteden bir genelleme yapmış oluyoruz. Hayvanlar sözcüğünü kullanarak nasıl bir önerme yapabiliriz ki? George Orwell'in tüm hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir cümlesini tenzih ederek söylüyorum. İçerisinde binbir çeşit tür varken bütün hepsini kapsayacak bir ad bulmak sadece insanların işine geliyormuş gibi. Hayvanlar sözcüğünü kullanarak bir bakıma o canlıları biz insanlardan ötekileştirerek sınıflandırmış oluyoruz. Aman canım ne olacak demeyin. Çünkü bu genellemeyi yaptıktan sonra insanlar hayvanları ötekileştirmek için hiç mi hiç çekinmiyorlar. Onun için Derrida bu sözcük yerine daha spesifik, daha daraltılmış bir ifade kullanmamız gerektiğini söylüyor. Peki ne diyeceğiz? İşte örnekleri. Hayvanlar sözcüğünü biraz daha daraltacağız. Mesela sürüngenler, böcekler, omurgalılar, eklem bacaklılar gibi. İşte bu genellemeleri daralttığımız zaman kendimizi biraz daha iyi ifade edebiliyor olacağız. Tam oturmadı ama değil mi? Şimdi daha net bir örnek vereceğim. Uzaylılar. Uzaylıları nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Engin, uzaylılar hakkındaki ön yargılarınızı bir düşünün. Onları genellikle kötücül, dünyaya zarar verecek varlıklar olarak düşünmedik mi? Bakın bu kodlama bizlere verilmiş. Şimdi bu uzaylılar hakkında yapmış olduğumuz genellemeyi tersinden düşünüp bir de insanlar hakkında yorum yapalım. Yani uzaylılar insanlar hakkında bir genelleme yapacak olsalar, ya bu insanlar çok kötü varlıklar dese rahatsızlık duyarız. Neden? Çünkü binbir çeşit insan var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam uzaylıları daha spesifik hale nasıl getireceğiz? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Ya ne gülüyorsun oğlum? Sen biliyor musun? Hocam bence şöyle olabilir. Marslılar, Jüpiterliler, Plütonlular falan. Böyle. Plüton mu? Evet. Plüton gezegen mi? Hocam gezegen bilmiyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Jerry, tell Pluto about your decision. Pluto's a planet. Pluto's a f***ing planet! Bak doğru söylüyorsun ama Plüton dediğin zaman da genelleme yapıyorsun. Onu ne yapacağız? Tamam hocam. Tamam. Siz haklısınız. O zaman şöyle yapalım. Sizin bu derste işlediğiniz mantığa dönüyor. Ama derste yapalım. Konuşuyor. Siz ne diyorsunuz derse? Narrow it down. Çocuğum. Aynen. Narrow it down. Narrow it down. Narrow it down. Aynen. Seçenekleri daralt. İşte be specific. Yapalım. Yapalım. Tamam. Mesela Marslılar. Marslıları Tamam hocam. spesifik Şimdi yap bakalım. Phoboslular. Kim? Phoboslular. Phoboslar kim oğlum? Hocam Mars'ın uydusu. Uydusu. Ha. Yani Ha onu spesifik yaptın. Ha. Yine genelleme yapmış oldun. Gördüğünüz gibi genellemelerden kaçamıyorsunuz. Derrida diyor ki hayvanları daha spesifik hale getirin. Getiriyoruz işte. Mesela sürüngenler. Ama sürüngenler de yine genelleme olarak kalmıyor mu? Çünkü içerisinde kaplumbağa var, yılan var, kertenkele var.
İstediğiniz kadar spesifik hale getirin, genellemeden kaçamıyorsunuz. Yapsanız da yanlış bir önerme oluyor. Bir dakika, Engin, Derrida'yı çürüttük ha. Yapı sökümcüler şimdi bulacak bizi. Sen istiyorsan kapat videoyu. Bunu da YouTube'da yayınlama.